Dostlar herkese selamlar. Bugün 29 Ekim 2025 Çarşamba hafta ortası piyasa analizi ve değerlendirme videosuna hoş geldiniz. Öncelikle bugün Cumhuriyet Bayramı biliyorsunuz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Nice 102 yaşlara ülkemiz ve Cumhuriyetimiz için diyerek videomuza başlayalım arkadaşlar. Fear and Greed Endex'te ufak da olsa yukarı bir yönelme var. 39 puanda Fear'ın ortasında da ilerideyiz. Neutral'a artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bugün çok önemli bir gün. Biliyorsunuz bugün faiz kararı ve önemli bilançolar var. Şimdi onlara da bakalım isterseniz. Bugün saat 21'de piyasa faiz kararını bekliyor olacak. Faiz kararı açıklanacak. Piyasa beklentisi 25 bas puan indirim yönünde. Artık buna %100 garanti ve kesin gözüyle bakabiliriz. Burada bir problem ya da herhangi bir sürpriz olacağını açıkçası hiç düşünmüyorum. Sonrasında ise 21.30'da FOMC'nin basın toplantısını dinliyor olacağız. Powell'ın konuşmasını dinleyeceğiz. Oradaki satır aralarındaki konular bizler için önemli olabilir. Bugünün bence asıl en önemli konusu Max 7 şirketlerin içerisinden Nvidia'yı çıkarırsak geri kalan 3 önemli şirketin, bence en önemli 3 şirketin bilançosu kapanış sonrasında geliyor. Bunlar Meta, Microsoft ve Google'ın bilançolarını karşılayacağız. Eğer bu bilançoların herhangi birinde ufak bir beklenti dışılık olursa piyasa bir düzeltme yapabilir. Buna da dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü az sonra zaten grafiği de göstereceğim. Yine kısa sürede iyi bir yükseliş yaptı açıkçası endeksler, borsalar. O nedenle sağlıklı bir düzeltme için bir sebep aranabilir burada. Ancak bilançolar beklenti ve beklenti üstü gelirse biraz daha devam edebiliriz gibi duruyor. Yarın ise Amazon ve Apple'ın da yine önemli şirketler bunlar da Max 7'da bilançoları yarın gelecek. Yani aslında haftanın ilk yarısı önemliydi ama ikinci yarısı çok daha önemli bizler için. Özellikle bilanço tarafında diyebiliriz. Evet, dün Nasdaq yüzde yine güzel bir yükseliş geldi. Hacim biraz düşük gibiydi. Önceki günden yüksekti ama hala ortalamaların altında bir hacimdeyiz. %0.67'lik bir yükselişle benim daha önceki videolarda bahsetmiş olduğum bölgenin üstüne attık artık. 25.894, yani kabaca 26.000 doların üzerinde yer alıyoruz. Bugün de 0.36 ile %0.36 ile vadeliler işlemeye devam ediyorlar piyasa öncesinde. Şimdi bakın tekrar önceki bölümlerde de bahsetmiştim. Bakın 50 günlük ortalamadan %7 civarı yukarı geldik. Bugün de bilançolar var, faiz oranı var. Belki biraz daha yukarı gidip sonrasında sağlıklı bir düzeltme yapabiliriz. Sağlıklı düzeltme yapılacaksa peki nereler destekler olabilir? Birincisi, biraz daha gittikten sonra belki bu kanalın öncekinde kırdığımız direnci burada destek olmak isteyebilir. Ufak bir düzeltme yapmak isterse. Sonrasında ise burada Fibonacci noktamız var. 1.618, yani 25.894'e denk geliyor. Oraya bir düzeltme imkanı olabilir. Eğer biraz daha sert bir düzeltme olacaksa bizim biliyorsunuz 2022'nin sonundan başlayan boğa kanalımızın direnci bu yeşil çizgiydi. Belki oraya bir teyide gelmek isteyebilir endeks. Bu durumda sadece belki çok hafif iyi giden hisseleriniz varsa onlardan çok hafif kar alıp beklemek ya da kısa vadeli opsiyonlar varsa bunlardan karları almak faydalı olabilir. Çünkü büyüme hisseleri, small cap hisseler biliyorsunuz %1 bile geri çekilsek ciddi anlamda geri çekilip fırsat yaratabiliyorlar. Tabii karar sizlerin. Ben çok az iyi kar yapan şirketlerden biraz karımı aldım. Bunu da söylemek istiyorum. Ama boğa görüntüsünde hiçbir değişiklik yok. Sadece ufak bir geri çekilme olabilir diye söylüyorum. Çünkü bakın tekrar gösteriyorum. 50 günlük ortalamanın %7 üstüne geldik. Genelde %5-6 üstündeyken düzeltmeler yapıyoruz biliyorsunuz. Evet, hemen S&P 500'e geçelim. S&P 500'de de kanal içerisindeyiz. Yükselen kanalın direncinden önce de 1.618 Fibonacci noktası olan 6.968 dolar. Burada ilk direncimiz olacak. Nasdaq'a nazaran S&P 500'ün biraz daha yukarı gitme potansiyeli var gibi duruyor. Bakın henüz %4 civarında bir yükseliş yapmış 50 günlük ortalamada. O nedenle S&P 500 Nasdaq 100'ü de biraz daha yukarı taşıyabilir. S&P 500 6968-6970 direncine geldiğinde belki bu temkin mekanizmasını biraz devreye sokabiliriz. Ama dediğim gibi panik yapılacak bir durum olarak söylemiyorum. Ufak düzeltmelerle devam etmemiz çok olası ve çok doğal. Sadece bunlar için belirtmek istedim. Evet, dün small cap hisseler biraz
zayıftı. O nedenle Russell 2000'de de bir düşüş oldu. %0.74'lük yani %1'e yakın düşüş oldu. Bu da tabi Nvidia'da gerçekleşen biliyorsunuz bir event vardı. O eventle ilgili herkesin gözü açıkçası dün Nvidia ve Nvidia'nın partnerlik açıklayacağı ya da işbirlikleri açıklayacağı şirketlere çevrilmişti. O nedenle dün bu bölgedeki bir geri çekilme, hacimsiz de bir geri çekilme gayet normal denilebilir. Aşağıda 2471 bizim önemli desteğimiz. Yukarıda ise 2547 direnç olarak karşımıza çıkıyor Russell 2000 için. VIX'e gelecek olursak arkadaşlar, dün VIX'e çok hafif bir yükselme vardı ama %3.86'lık bir yükselme biliyorsunuz. VIX için çok önemli bir yükselme değil. Bugün de şu anda yatay negatif seyrediyor. Yine 17 dolar direnci, aşağıda ise 14.75 destek olacak şekilde takip edebiliriz VIX'i. MAC 7'a geçelim arkadaşlar. MAC 7'da Apple'la başlayalım. Apple buradaki swing high bölgesini dün aldı. Hacim fena değildi. Önceki gün aldı pardon. Hacim fena değildi. Dünse bir doji mumu bıraktı. Biraz yatayda seyrediyor. Apple'ın da yarın kapanış sonrasında biliyorsunuz bilançosu gelecek. O nedenle burada da bilançoya kalmak isteyenler ya da kalmak istemeyenler için bir bilgilendirme yapmış olalım. 265 dolar buradaki önemli desteğimiz. Kanal direnci ise bugün için yaklaşık 278-280 dolar civarında. Amazon'a geçelim arkadaşlar. İnternetim biraz yavaş. Evet. Amazon'da da düşeni kırmıştık biliyorsunuz. Düşeni kırdıktan sonra 50 günlük ortalamanın üstüne atmıştık. Ancak 228 dolar önemli direncimizde. 228 dolar üstündeki kapanışlar önemliydi. Dün de bu kapanış geldi. %1 ile kapattı günü. Artı %1 ile kapattı günü Amazon. 228 dolar bugün için ve önümüzdeki günler için önemli desteğimiz biliyorsunuz. Yine yarın akşam kapanıştan sonra bilançosu gelecek şirketlerden, onu da belirtmiş olalım. Yukarıdaki direncimiz ise 233 dolar. Evet, Google'a geçelim arkadaşlar. Google, zaten bunu Twitter'da da çizmiştim biliyorsunuz. Şu bölgede kırılım geldiğinde pozisyon alınabilirdi. %7, %8 civarında bir kar bırakmış maksimum gördüğü seviyede. Bugün ise önemli desteğimiz 264 dolar arkadaşlar. Burada bir gap up yaptığı bölge var. Eğer altında kapanış gelirse bu gap'i alabilir. O nedenle burası ilk desteğimiz Google için. Yukarıda ise orta vadeli direncimiz 314-315 dolar civarı Google için. Evet, Meta'ya geçelim. Meta toparlıyor arkadaşlar. Zaten şu bölgenin üstüne attığında, yani yaklaşık 740 doların üstüne attığında iyi görünecektir demiştik. 50 günlük ortalamanın da 2 gündür üstünde kapanış yapıyor. Bu çok çok olumlu. Aşağıda yine 736-740 dolar civarı önemli desteğimiz olacak şekilde artık bir sonraki durağının 795 dolar olmasını bekleriz. Bugün kapanışta yine bilançosu geliyor. Bakalım, merakla bekliyoruz. Evet, Microsoft'a geçelim. Evet, Microsoft'ta bakın önceki zirvesine kadar bir yükseliş geldi dün. %1.98'lik bir artış yaptı. Önceki zirvesinden hafif geri döndü diyebiliriz. 555 dolar artık çok çok önemli direnci. Bu bölgenin üstündeki kapanışlarda devam eder. Eğer bu bölgenin altında kapanışlar yaparsa desteklerine geri çekilebilir. Destekleri ise sırasıyla 537 ve 531 dolar diyebiliriz Microsoft için. Evet, Nvidia dünün yıldızıydı. Mac 7'ın da en çok yükselen şirketiydi ve 5 trilyon dolarlık değere ulaşan ilk şirket oldu tüm dünyada. Sadece ABD'de değil. Nvidia tutanları, Nvidia yatırımcılarını da bu konuda tebrik edelim. Bizim de elimizde vardı biliyorsunuz. Trend Kulübü'nde paylaşıyorum bunları. 207 dolarla şu anda pre-market'ta da yaklaşık %3'e yakın bir artışta. 195 dolar artık önemli bir destek Nvidia için. Yukarıda ise orta vadeli Nvidia hedefim benim 260 dolar diyebiliriz. Şu anda kuvvetli gidiyor. Dünkü hacme bakın. Dünkü hacmi de çok çok iyi. Evet, Tesla'ya geçelim. Tesla'da da şu bölgede bir direnç vardı biliyorsunuz. 466 dolar demiştik. Dün o bölgeyi test etti. 467 dolardan geri dönmüş. Bugün yine 466 dolar önemli direnci. Eğer 466 dolar üstünde kapanışlar gelirse artık bu bölgede tekrar önceki zirvesi olan 488-490 dolar civarındaki direncine gelmesini bekleriz. Aşağıdaki önemli destekleri ise 453 ve 439 dolar. Evet, Palantir'e başlayalım. Çok sorulan hisselerde. Ben dün Palantir'i epey bir bekledim. Acaba 190 üstünde şöyle hacimli kapanış yapar mı diye. Hem hacim düşük kaldı hem de kapanışı yapamadı. Belki burada bir pozisyon alabilirdim. Ancak olmadı.
Bugün bakalım şu anda pre-market'ta %90.64 civarında. Buradaki önceki zirvesini, swing high bölgesini geçecek mi, kalacak mı, ona bakmak lazım. Çünkü burada bir de konsolidasyon bölgesi de vardı. Bu bölgenin de üstündeki kapanışları önemsiyorum. Aynı zamanda önceki zirvesinin de üstünde olacağı için bir long fırsatı verebilir Palantir. Bugün takibimde olacak, bilginiz olsun. O nedenle 190 önemli direncimiz, desteklerimiz ise 187 dolar diyebiliriz. Evet, AMD'ye geçelim. AMD 240 dolar üstündeki kapanışlarına devam ediyor. 240 dolar hala önemli desteğimiz. Orta vadede ise 320 dolar benim hedefim ve desteğim, direncim diyebilirim AMD için. Evet, Micron bakın yükselen kanalımızda devam ediyor. Hiçbir problem yok. Bu kanalı takip ettiğiniz sürece Micron'da bence trend sürülebilir. Ne zaman trend sonlanır? Bu kanal aşağıya kırılır ve kapanış gelir. Artık burada kar alabilirsiniz. Bugün yine pre-market'ta birçok hisse gibi bu da alıcılı görünüyor. Güzel görünüyor. Bakalım, devam ediyoruz. Bugün için desteğimiz yaklaşık 208 dolarlar. Direncimiz ise 235 dolar diyebiliriz. Evet, Marvel'e geçelim. Marvel burada güzel bir kırılım yapmıştı ancak aşağıya tekrar indi. Bu bölgeye tekrar iniş yaptı. Ben burada stop olduğumu belirtmiştim. Şimdi tekrar o bölgenin üstüne geçiş yaptı. Zaten bakın Golden Cross da geldi. Onun etkisiyle de yukarı bir kırılım yaptı. Kırılımda hacimli, fena değil. Yani ortalamanın altında ama önceki 2 günün üstünde bir hacimle kırdı. Dün de %0.28 yatay negatifte kapanışı yaptı. Bugün biraz alıcılı seyrediyor pre-market'ta. Önemli direncimiz 92.53 dolar. Önemli destek ise 85 dolar diyebiliriz Marvel için. Evet, Nebius'a geçelim. Nebius dünkü Nvidia açıklamalarında, eventinde belki bir haber vesaire gelir mi diye önce bir aldılar ancak sonra çok önemli bir haber ya da bir işbirliği gelmeyince biraz satış yedi. Zaten small cap'ler genel anlamda büyüme hisseleri de yine genel anlamda satıştaydı. Nebius da oradan nasibini aldı. Data center'lar genel anlamda satıcılıydı zaten dün. %2.87 negatif kapattı günü. Aşağıda 115 dolar önemli destek. Yukarıda ise 135 dolar. Çok önemli direnci. Eğer 135 dolar üstündeki kapanışlar gelirse yoluna devam etmek isteyecektir Nebius. Evet, Upstart'a geçelim arkadaşlar. Upstart yatay direncine takılmış. Bakın burası önemliydi. 55-56 dolar bölgesi önemliydi. Buraya takılınca tekrar 50 dolar desteğine kadar geri çekilmiş. Yine 50 dolar önemli destek, 55 dolar da önemli direnç olarak takip edilecek Upstart için. Evet, Oscar'a geçelim. Oscar'da şu yükselen trend aşağı kırıldı. Ancak buraya hala direnç olarak kullanıyor. Yani tam olarak ayrılmış da değil trendten ama içeride atamamış. Çünkü aşağıda 50 günlük ortalama var. 50 günlük ortalama burada destek oluyor. O nedenle 19 dolar 50 günlük ortalaması destek olacak şekilde takip edilebilir. Ancak önemli hareketini burada şu düşen kırıldıktan sonra yapacaktır benim tahminim. Orada da direnç için yani 21 dolar diyebiliriz. Evet, Oklo'ya geçelim. Oklo çok iyi yükseliş yaptıktan sonra Çin trade savaşlarıyla ilgili konularda da iyi düşmüştü biliyorsunuz. Onun üstüne tekrar düşeni kırdı. %27'lik bir artış yaptı en dibinden. Sonrasında ise şu anda tekrar o düşen kırılımına teyide ve yatay desteğine gelmiş durumda. Önemli destekleri 130 dolar ve 122 dolar Oklo'nun. Yukarıda ise 144 dolar ilk direnç olarak karşımıza çıkıyor. HUD'a geçelim arkadaşlar. HUD da bakın bu bölgeyi kırdıktan sonra swing trade fırsatları videomda bunu vermiştim zaten. Tam da kırılım günüydü. Üstüne %11 civarı bir artış yapmış HUD. Devam ediyor yoluna, bir problem yok. Ancak biliyorsunuz şu kırmızı çizgi çok önemli benim için HUD'da. Çünkü bakın üstünde, şöyle biraz daha büyük göstereyim size. Üstünde güzel destek oldu. Altındaysa güzel direnç oldu. Bakın burada kırdıktan sonra hep burayı direnç olarak görebilirsiniz. Tekrar üstüne çıktığında bu sefer tekrar destek olarak görüyoruz. Ve şimdi artık o kırmızı çizgiye yaklaştı. Bakalım burası tekrar direnç olarak çalışacak mı? Ya da hem kırmızı çizginin hem de önceki zirvesinin üstüne atacak mı? Yani bizim HUD için en önemli noktamız 154 dolar. 154 dolar üstünde tutunursa HUD devam etmek isteyecektir ve sonraki ilk direnci ise 164 dolar Fibonacci noktası olacaktır. Aşağıda ise önemli ilk desteğimiz artık şu bölge diyebiliriz arkadaşlar. Bakın bu bölge, yani 140 dolar diyebiliriz. Lemonade'e geçelim. Lemonade'de yine Twitter'da paylaştığım hisselerden biriydi. Buradaki düşüşün
kırılımdan sonra yükselişin aynısı olur mu? Yani copy paste derken ondan bahsetmiştim. Copy paste olur mu diye. Kırdı. Kırılım yerinden pozisyona girmiş olsaydınız %15'lik bir artış yakalayabilirdiniz. Şimdi ise 54.77 dolar üstünde, buradaki desteğinin üstünde kapanışlara devam ediyor. Yukarıda 60-61 dolar önemli direnci. Evet, data center'lar dün satıcılıydı demiştik. İren de bu satışlardan nasibini aldı. Yaklaşık %4 düştü dün itibariyle. Şu kanal önemli. Bu kanalın içerisine tekrar atabilirse bugün devam edecektir. Ancak en önemli nokta 74 dolar önceki zirvesi direncimiz. Aşağıda ise ilk desteğimiz 58 dolar yatay desteğimiz diyebiliriz. Evet, dün SoFi gerçekten yine çok güzel bir bilanço getirdi. Hem metrikleri hem büyüme sayıları hem de müşteri artışı gayet olumluydu. Ben çok beğendim. Zaten bakın çok güzel bir mumla burada tabiri caizse silkeleme yapıldı. Çok güzel bir mumla da kapanış geldi. Hacim de harika. Artık bu bölgenin üstünde, özellikle 30 doların üstüne yerleştikçe yukarı devam etmek isteyecektir. İlk direncimiz ise 34.31 dolar diyebiliriz SoFi için. Benim yatırım hisselerimde biliyorsunuz. O nedenle ben de devam ediyorum. United Health'e gelelim arkadaşlar. United Health dün güzel bir bilanço açıklamıştı. Güzel açılış yaptı ancak 376.84 üstünde kapanış gelmediği için 367 dolara kadar bir geri çekilme oldu. Bugün de şu anda pre-market'ta satıcılı duruyor. 362 dolar çok önemli desteği, 377 dolar da önemli direnci diyebiliriz. Evet, CrowdStrike'a geçelim. CrowdStrike, bakın bu bölge çok önemli demiştik. Üstündeki kapanışta devam eder diye her videoda bahsetmiştim. Eğer bu almış olsaydınız %6'ya yakın bir kar elde etmiştiniz. Bakın dokunduğu nokta ise iğne attığı yerde tam Fibonacci noktası 1618, yani 552.98, 553 dolar diyebiliriz. 553 dolar bugün yine direnç olarak devam edecek. Eğer 553 dolar üstünde kapanışlar gelirse artık orta uzun vadede 710 dolara kadar bir yükseliş olabilir CrowdStrike için, ama tabii ki de düzeltmelerle vesaire. Aşağıda ise 516 dolar çok önemli desteğimiz. AppLovin'e geçelim. AppLovin burada düşeni kırdı. Kıran mum pek hacimli bir mum değildi ancak devam etti. Yani burada bu formasyona da girmiş olsaydınız yaklaşık %10 civarı bir artış vermiş olacaktı, ama benim zaten yatırım hisselerimden ama trade'e girmememin sebebi burada bakın kırılımı hacim çok teyitlememiş, yani burada desteklemediği için ben girmemiştim. Ama birçok hisse zaten bu dönemde yükseldiği için AppLovin de o yükselişten nasibini aldı diyebiliriz. 617 dolar önemli desteğimiz olarak devam ediyor. Yukarıda ise 670 dolar ilk direncimiz. Rubrik'e geçelim arkadaşlar. Rubrik 200 günlük ortalamanın altında devam ediyor. Hala güçsüz durumda. Bir güçlenme henüz yok. Burada acaba geçen videoda da bahsetmiştim. Burası bir dip, burası bir dip. Buraya da ikili dipten kalkacak mı? Eğer öyle bir şey yapacaksa da önemli noktası ve boyun çizgisi 86 dolar civarı olacaktır. Bakalım o nedenle 73.85-73 dolar civarı çok önemli desteğimiz. Yukarıda ise ilk direncimiz 200 günlük ortalama 78.55'ten geçiyor. ASTS'ye geçelim. ASTS düzeltmeden sonra bir tepki aldı ancak dün yine %2 civarı bir negatifle kapattı. Çünkü 81.20 buradaki yatay önemli direnci geçemedi. Dün maksimum zaten 81.29 görüp oradan geri dönmüş. Yine bugün 81.20 dolar önemli direnç olarak karşımıza çıkacak. Desteğimiz ise Fibonacci noktamız olan 74 dolar diyebiliriz ASTS için. Hemen değerli metallere bakalım. Çok uzun süre düştükten sonra bugün altında tepki günü. Zaten dün Trend Kulübü'ndeki arkadaşlara da 50 günlük ortalamaya yaklaştık. Eğer short pozisyonlar varsa bence artık kar alınabilir demiştim. Yani short pozisyonu olanlar umarım almıştır. Şuradan da bir düşen çizelim. Ne kadar çalışır görelim. Yani bugün şu anda onun üstünde ama çok sağlıklı bir düşen mi? Bence çok sağlıklı bir düşen değil. Onu beğenmedim, kaldırabiliriz. Ancak 4000 dolar üstündeki kapanışlarda tekrar 4100 dolar civarını test edebilir altın. Gümüşte de aynı şekilde dün bakın 50 günlük ortalamaya kadar neredeyse geldi. Oradan güzel bir mumla oradan iyi tepki aldı. Ve şimdi de yeşil bir mum. Eğer 48.51 üstünde kapanış gelirse yukarı 50.25 doları tekrar test etmek isteyebilir gümüşte. O nedenle burada da dün short pozisyonları kapatılmasıyla ilgili bilgilendirme yapmıştım Trend Kulübü'nde. Kripto paralara geçelim arkadaşlar. Bitcoin 100 günlük ve 50 günlük ortalamanın altında kalmaya devam ediyor. Bu bölgenin altında kaldıkça, hatta 117.500 dolar altında kaldıkça bence satış baskısı devam edecektir. Çünkü
Bu bölge önemli bir bölge. Yatay direnç olarak karşımıza çıkıyor. Eğer 117.500 dolar üstünde kapanış gelirse tekrar zirve denemesi yapabilir. Burada olduğu gibi bakın, burada kapanış geldikten sonra hemen zirveye yöneldi. Aşağıda ise en önemli desteğimiz 107.200-107.000 dolar civarı Bitcoin'de. Ethereum'a geçelim. Ethereum'da da benzer bir durum var. 50 günlük ve 100 günlüğün altındayız. Burada da en önemli nokta 4250 doların üstündeki kapanışlar. Eğer bu bölge üstünde kapanış alırsak burada olduğu gibi tekrar zirve denemesi yapabiliriz. Ancak bu bölgenin altında kapandıkça satış baskısı artacaktır. Burada da en önemli desteğimiz 3800 dolar civarı. Solana'ya geçelim. Solana'da da yine kripto paralar genel anlamda zayıf. Şuradan bir düşen oluşturabiliriz gibi duruyor. Bakın, bu düşenin üstüne kırmadıkça, yani zaten 50 günlük ortalama da bu bölgede, yaklaşık 215 dolar üstünde kapanış gelmedikçe Solana'da da zayıflık devam edecektir. Aşağıdaki en önemli destek 200 günlük ve yatay desteği olan 178-180 dolar civarı. Ripple'a geçelim. Ripple 200 günlük ortalama civarında seyrediyor. Dün altında kapanış almış. Şu anda biraz üstünde. Çok ufak bir konsolidasyon bölgesi var. 50 günlük ortalama yukarıda artık önemli direnç. Çünkü bakın, benim çok önem verdiğim desteğe de yaklaşmış. O destek altında kırıldığı için artık bizler için direnç olacak o bölge. 2.75-2.76 üstüne atmadan Ripple'da rahatlamayacaktır. Evet arkadaşlar, hafta ortası piyasa analizi videomuzun da sonuna geldik. Umarım bugün bilançolar çok iyi gelir. Fed ile ilgili zaten bir sürpriz beklemiyorum. Bence bu haftanın belirleyici konusu bilançolar olacaktır haftanın kalanı için. Dediğim gibi yine kısa sürede iyi bir yükseliş yaptık. Belki çok iyi pozisyonlarda biraz kar alınabilir. Yeni fırsatlar olur mu diye. Çok hafif yine ben biraz nakitte dolaşıyorum. Bilginiz olsun. Bunu da söylemiş olayım ama panik yapılacak bir durum yok. Benim biliyorsunuz, bir fırsat görürüm, %20 tekrar nakit sokarım. Bu artık beni tanıdığınız için rahatlıkla sizlere de söyleyebiliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Haftanın geri kalanı hepimiz için güzel geçsin.